Merhaba, ben Tunç Ratıroğlu. Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Forinvest sponsorluğunda gerçekleşiyor. Ve dün size Forinvest'in bir kampanyasından bahsetmiştim. Forinvest'in bir yatırım cüzdanı var uygulamasında. Canlı veriler zaten ücretsiz oldu, artık onu söylemiştik. Ek olarak siz bu Forinvest cüzdanını açarak değerli madenlerde işlem de yapabiliyorsunuz. Yani altın, gümüş, platin vesaire alıp satabiliyorsunuz. Hep de soruyorsunuz, biz bu gümüşü nereden alalım, nasıl alalım? İşte size bir değişik bir yöntem daha Forinvest üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca Forinvest cüzdanını yeni açanlara 10 gram gümüş hediye. Kampanyada bu. Kaçırılmayacak bir fırsat. Ay sonuna kadar zaten bir kampanyaları vardı. Bu devamında gerçekleşiyor. Gümüş almak istiyorsanız, altın almak istiyorsanız siz de bu Forinvest uygulamasına bir bakın. Zaten uygulamayı indirmek biliyorsunuz bedava. Veriler de bedava. Bir de yatırım yapmak isterseniz de kullanabiliyorsunuz. Ayrıntılar için bu sayfaya da bakabilirsiniz. Yani bu nasıl oluyor, yatırım cüzdanı nasıl açılıyor, kıymetli madenler neler vesaire merak ediyorsanız hepsi buradadır. Yatırımlarımız peki güvende mi? Burada yazıyor hepsi. Evet. Şimdi dün bir şey oldu. İran bir saldırı yaptı. Hani ben videoyu tam yapmışım. Arkasından İran saldırıyor. Ya bak gördün mü 3. Dünya Savaşı çıkmaz diyordun ama böyle oluyor gibi şeyler okudum sonra arkasında. Yani tabii ki danışıklı dövüş. Adam saldıracağını önceden söylüyor. Orayı boşaltıyorlar. Sonra sallıyor bir şeyler. Bir tanesine vurmuyorlar çünkü kelelaka bir yere düşecek. Vurmaya gerek yok diyorlar. Diğerlerini de vuruyorlar. Kimseye bir şey olmuyor. Saldırı bitti. Hadi o zaman ateşkes aramızda anlaştık falan deniyor. Tabii ki her ateşkes sonrasında bunu ihlal edenler olur. Gene öyle bir şeyler olmuş işte. İsrail'de, İran'da birbirini suçluyor ama bu böyle olan şeyler, yani her zaman böyle olur. Bir ateşkes yapmak, arkasından onu bozmak adettendir bu işlerde. İki tarafta birbirini burada suçlar, birbirine kabahat bulur. Böyle şeyler olur. Piyasa ne diyor? Buna bakmak lazım. Piyasa bunlara rağmen yükselmişti. Şu anda da piyasa halen daha yani S&P 500 üzerinde konuşuyoruz. Yukarıdadır. Piyasa güçlüdür. Fakat burada bence daha enteresan şeyler var. Başkan Powell konuştu az önce, yani konuşmasını bitirdi. Şimdi bir kere Powell dedi ki her zaman söylediği şeyler, biraz daha bekleyelim, görelim, faiz indirmeyelim, işte bunun etkisini görelim dedi. Fakat dün Waller'a ek olarak Michelle Bowman da faiz indirimi tarafında olduğunu açıkladı. Yani ben indirmeyeceğim falan diyor ama Powell üzerinde baskı giderek artıyor. Yani Fed'in içerisinde farklı düşünceler olması ve bunların da bu şekilde dile getirilmeye başlanması Powell'ı biraz insafa getirebilir. O Powell yola gelecek. O Powell insafa gelecek. Ben öyle düşünüyorum, yani en azından. Göreceğiz. Yani halen daha insanlar bir şey beklemiyorlar bu şey için, yani Temmuz ayı için bir indirim beklenmiyor belki ama biz olabileceğini düşünmeye başladım. Yani bence olabilir, bir 25 bas puan indirim yapabilirler eğer Powell üzerinde de bu baskı artacak olursa. Çünkü 5 defa enflasyon verisi açıklanmış. 5'i de beklenenden daha düşük. Bakın 5 enflasyon verisi arka arkaya beklentiden daha düşük geliyor artık. Yeter değil mi? Yani daha nedir derdiniz derler adama. Peki buradan demin işte bahsettik S&P 500. Gelelim. S&P 500 şöyle geldi ve günlükte de bir al sinyali oluştu şu an itibariyle. Tabii ki daha kapanışı vesaireyi görmedik ama bu kadar faiz indirimleri falan da konuşuluyorsa, yani her ne kadar
Powell'ın kendisi ben hayır indirmeyeceğim diyorsa. Ama konuşuluyor. Üçüncü Dünya Savaşı çıkacak falan dendi. Onlar da olmayacağı anlaşıldı. O zaman bence alınabilir artık. Biz çünkü bekledik. Hani hedge fonlar girecekti. Kaçırmışlardı. Hedge fonlar ya yukarı giderse alacaklardı ya düşerse alacaklardı. Bence en azından yani kademeli olarak alınabilir. Nasıl alalım? Öyle mi alalım? Böyle mi alalım? Bana nasıl isterseniz öyle alın. Yani ben bundan sonra alım tarafındayım. S&P 500 ve Nasdaq'ta. Yani şu şekilde S&P 500'de bir al sinyali bana gelmiş durumda. Nasdaq'ta da gelmiş durumda. Şu görmüş olduğunuz kırmızı çizgi geçilmiş. S&P 500'de zaten daha önceden geçilmişti. Şuradaki 6000 seviyesi. 6000'in üzerinde güçlü bir hareket. Yarın öbür gün bir şey olup da geri gelmez mi? Bu adamlar ateşkes yaptık deyip de tekrardan birbirlerine girmezler mi? Olur böyle şeyler. Tabii ki olur. Yani o zaman biraz sizi bekletebilir, sıkabilir. O zaman kademeli alın yani. Bir kademe bugün alın. İkinci kademe yarın alın. İsterseniz 3 kademeli alın. Üçüncü kademe için biraz daha bekleyin. Cuma'yı görün vesaire. Yani o şekilde de düşünebilirsiniz bence. Yani Amerikan borsalarındaki pozitif görüşümü koruyorum. Hala aynı fikirde misiniz? Hala aynı fikirdeyim. Hala Amerikan borsasının çıkacağını düşünüyorum. Hala Nasdaq'ın S&P 500'e göre daha fazla, daha yüksek bir performans göstereceğini düşünüyorum. Hala aynı fikirdeyim. Öyle mi alayım, böyle mi alayım, oranlar ne olsun? Nasıl isterseniz öyle alın. Çünkü kişiye özel yatırım tavsiyesi vermem mümkün değil. Yasak zaten biliyorsunuz. Belki bilmiyorsanız da öğrenmiş olduğunuz. Sizlerden çok fazla e-posta geliyor. Yatırım danışmanlığı almak istiyorum. Kaç para istiyorsun bilmem ne falan. Bende öyle bir şey yok. Kimseden para istemiyorum. Yatırım danışmanlığı yapmıyorum. Yasak çünkü. Yasak. Yasak olan bir şeyi nasıl yapalım? Yapanlar varsa da ben bilmiyorum. Yani ben yapmıyorum. Yapmayacağım. İstemeyin. O yüzden çünkü yasak dedik. Evet. Devam edelim. Nasdaq'ı bitirdik. Bundan sonra kripto paralar. Bitcoin iyi toparladı. Geldi. Alınır mı? Şöyle Ichimoku'nun üzerine kadar da çıkmış. Şöyle 12 saatlikten de. Evet buralarda dirençle karşılaşıyor ama alıp tutacaksanız buralardan alınır bence yani. Yoksa 106.000'i geçmesini beklemek gerekir. Alın tutun buradan alınır Bitcoin. Çünkü atlatmışız. Ether henüz hareketli ortalamayı geçemedi. O yüzden buradan belki kademeli alınır. Yani bir parça alınır, bir parça da şöyle 2450 falan olunca alınır. Şöyle Ether'de alınır, Ethereum'da alınabilir. Ripple alınır mı? Alınır. Orası da 2.19'u geçememiş. Yani belki bir kademe alınır. 2.20'de tekrar alınır. Güzel görünüyor. Amerikan 10 yıllıklar düştü bu olaylardan sonra. Halen bu fiyatlardan TLT alınabilir mi? Alınabilir bence TLT bu fiyatlardan. Alınabilir. Biraz daha düşecek olursa Amerikan 10 yıllıklar önermeyiz o zaman zaten. Halen daha fırsatınız var TLT gibi bir şey almak için. Borsa İstanbul hakkında bir şey söyleyelim mi? Söyleyelim. 9.900 hedefimiz devam ediyor. Ama öyle veya böyle alım önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü burası Türkiye, olmadık bir iş olur, bir şey olur, satış gelir, üzülürsünüz. Başka şeyler var. Bunu satış fırsatı olarak değerlendiriyorsa piyasa, siz de öyle değerlendirmelisiniz yani. Bugün pazara gittim. Bir şeyler alalım işte yazlığa diye. Ve o pazarcılardan bir tanesi beni tanıdı. Dedi ki ya işte borsaya girdik kaldık sen zamanında bize Telegram'dan yardım etmiştin falan. Dedim öyle bir şey yok. Benim Telegram hesabım yok. WhatsApp grubum yok. Her yerde söylüyoruz. Seni dolandırıcılar işletiyorlar. Sakın da böyle şeyler yapma. Yani ben öyle hisse falan da önermem kimseye. Kimseden de para istemiyoruz dedim. Biliyorum dedi para istemiyorsun. Benden para istemediler ama dedi bana işte hisse önerdiler falan. Yok öyle şey dedi. Bizde yok. Biz yapmıyoruz öyle bir şey. Ben dedi yalnız içeride kaldım.
Hep söylüyoruz arkadaşlar yükselişler satış fırsatı diye. Sonra böyle insanlarla karşılaşınca insan üzülüyor tabii. Ama bak dikkat edilmesi gerekiyor. 1000 kere söylediğim bir şey benim. Yok Telegram'ım, WhatsApp'ım sizi bunlara yönlendirenlere inanmayın, güvenmeyin falan diye. İşte hala da neyse ki o dolandırılmamış ama zamanında almış hisseler. Onları da satmamış. Şimdi diyor ki içeride kaldık ne yapacağız? Kaldınız. Birçok insan kaldı zaten ne yapayım? Az söylemedik değil mi? Yani artık şöyle kaçmış buranın dolar bazında 238. Biz ne zaman buralardan çıkın demişti? 270 miydi? Neydi? Öyle bir şeydi. Evet, 2023 Ocak ayında son günleri şöyle 275'ti galiba, öyle bir şeydi. 275'ti. Şimdi 275'ten çıkmışız. Ondan sonra bir sürü şeyler söylemişiz insanlara, para kazandırmışız. Hala daha burada. Ama dedi ben videoları izledim, o hisselerin de büyük kısmını sattım, altın aldım, zararımın da epey bir kısmı gitti dedi. Çok güzel, oradan da teşekkür etti bana. Bak işte böyle adam en azından inat etmemiş ve bir portföy dağılımı yapmış. Yani siz de yapabilirsiniz. Şimdi buradan altın almış kazanmış dedik. Gelelim gümüşe. Gümüşü beğeniyoruz dedik ve bugün iyi de gidiyordu gümüş ve Powell konuştuktan sonra gümüşe şu mum şeklinde bir satış geldi. Ben kalıcı olmasını beklemiyorum açıkçası. Daha evvelden de böyle şeyler biz görmüştük. Şöyle buralardan bir alış gelmesini bekliyorum. Yani gümüşü beğenmeye, gümüş önermeye devam ediyorum. Onu da söyleyeyim. Ama bu olay Powell'dan sonra olmuştur. Ve Powell'dan sonra yani şöyle bir şey olsa da şöyle hareketli ortalamaya kadar falan şu anda geri çekilmiştir. Onun da sebebi bir miktar bence altındaki olay yüzünden oldu yani. Yoksa başka bir şey yok yani. Çünkü altın sata döndü dedik. Altın satın dedik. Ve de ons altından bahsediyor galiba. Gram altına sat demiyor diyenlere. Hayır, gram altına da sat dedik. Biz her zaman satamıyoruz ama fon var bilmem ne dediler. İşte fonu da sat dedik, onu da sat dedik, bunu da sat dedik. Yani altın konusunda hepsine sat dedim. Hatta ama uzun vadeli de daha bilmem ne falan dendi. Biz nereden altın alalım dendi. Biz ama işte altın sertifikası alıyorsun bilmem ne dendi. Bir sürü şeyler söyledim. Ben de söyledim bak altın elementi dünyada bir tane AU diye kısaltması var. Bunun gramla TL ile ölçülmesi ya da ons dolarla ölçülmesi fark etmiyor. Aynı şeyi alıyorsunuz. Altında sat görüşümüz devam ediyor. Yeni alım önermiyoruz. Herhangi bir destekten alım şu anda önermiyoruz. İleride belki önerebilirim. Altını satıp ne yapacağız? Bence altın satıp Nasdaq alınabilir. Gümüş alınabilir. Bugün gümüş bayağı bir düştü Powell'dan sonra ama alınabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde eğer bunları ben altını satıp gümüşü almam diyorsanız o zaman para piyasası fonu var. Halen daha para piyasası fonunda bekleyebilirsiniz ve faiz kazanmaya devam edersiniz. Bu kadar yani kaşınmaya gerek yok. Bu faizler belki Temmuz'da da inmeyecek. Erken faiz indirimlerine onlar çok önceden devam etmek istiyorlardı ama baktılar carry trade bundan hoşlanmıyor. Carry trade'in devam etmesi için biraz daha ya dolar baskılanacak, şu anki baskılandığından daha fazla baskılanacak ki faiz inebilsin ya da faiz inmeyecek. Sizce hangisi? Ve işte bugünlük de bu kadar.